Real Madrid Başkanı Perez'in 150 milyon euroya alacağı yıldız transfer kim? Oyuncunun Portekizli olduğu da söyleniliyor. Oyuncunun Barcelona forması giydiği de söyleniliyor. Hangi İngiliz devi resmen Kenan Yıldız'a talip oldu? Ve Juventus'un cevabı ne oldu? Müjdeli bir haber daha. Mourinho'nun ekibine katılacak ünlü isim kim? Dembele'den Mbappe'ye uyarı. Milli takımımızın Arizona'da gerçekleştirdiği antrenmanda öne çıkan futbolcu kim oldu? Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar, Real Madrid'den haberler, milli takımdan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Real Madrid'den haberlerle başlayalım. Duyduğum kadarıyla 150 milyonluk yıldız transfer arkadaşlar, Portekizli diyor bazı Real Madrid sayfaları. Hemen aklımıza gelen iki isim var Portekizli denilince arkadaşlar ve Fabrizio Romano da haberi girmiş. Paris Saint-Germain son günlerde Real Madrid ile Vitinha veya Joao Neves hakkında haberler konusunda çok net bir şekilde konuştu. İkisi de satılık değil, dokunulmaz ve projenin kilit parçası demiş arkadaşlar. İki oyuncu için kapıları kapatmışlar. Real Madrid herkes kapıları kapatıyor. Evet, bir başka söylenti de arkadaşlar, Perez'in yıldız transferi Barcelona'da oynuyor diyor. Yine bir Figo operasyonu gelir mi? Yani Pedri diyenler var, Yamal diye abartanlar var. Bilmiyorum, yani belli olmaz. Real Madrid arkadaşlar bu. Yamal'ın da gizli sevdası olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar evet, bu troll bir sayfa normalde ama belli olmaz. Real Madrid'de çünkü zamanında Figo'yu almıştı. Barcelona'da yine aynı şey gerçekleşir mi? Herkes merak ediyor. Biz hangi oyuncuyu alacak onu merak ediyoruz. Kenan Yıldız transferi var. Belki ya bir Kenan'a gidin ya. Kenan isteyin ya. Uyan yeğen uyan. Kalk yeğen kalk. Real Madrid bu yaz birçok oyuncu ile sözleşme imzalayacak arkadaşlar. Normalde Perez seçimden önce ne demişti? Hiçbir oyuncuyla transfer görüşmesi yapmayacağız. Takımımız yeterli demişti. Ama bu başkanlık seçimi Perez'i uykudan uyandırdı arkadaşlar. O da transfer yapmaya başlayacak. Perez'in bugün gerçekten 150 milyon euroluk teklifi yapıp yapmayacağı belirsiz, kesin değil, sonra da olabilir. Evet, başkan seçildikten sonra biraz kaytarmaya da başlamış. Bilmiyorum arkadaşlar. Perez'in Olise için göndereceği 150 milyon euroluk teklif Bayern tarafından reddedilecek arkadaşlar. Ama oyuncu ne der buna bilmiyoruz. Şu anda his şu ki Olise Bayern Münih'te kalacak. Real Madrid'in Bayern Münih ile anlaşmaya varması çok zor olacak. Çünkü Bayern satmayı reddediyor oyuncuyu. Bakalım Real Madrid hala denemek isteyecek mi yoksa başka bir seçeneğe yönelecek mi? Ki bu da olabilir diyor arkadaşlar. Fabrizio Romano açıklamayı yapıyor. Olise Fransa formasıyla dostluk maçında hat-trick yaptı arkadaşlar. Kulüp ve milli takım için tüm yarışmalarda, tüm maçlarda 57 gole katkı arkadaşlar. Olise parlamaya devam ediyor. Hat-trick yaptı dün. Muhabir Harry Kane'den daha iyi bir forvet duyduğunda konuş diyor Olise'ye. Olise de Ronaldo'yu görünce Ronaldo daha iyi bir forvet diyor Kane'den. Mourinho'nun Real Madrid tanıtımı çarşamba günü yapılacak arkadaşlar. Çarşamba günü basına tanıtılacak ve Mourinho da Madrid'e varmış arkadaşlar. Özel birisi geldi. Bakalım neler olacak Real Madrid'de. İlk Arda Güler açıklamasını falan ben çok heyecanla bekliyorum. Bakalım ne diyecek Arda ile ilgili ya da kadrosunda olacak mı? İlk 11 planlarında düşünüyor mu? Arda Güler, Mourinho'nun ve Real Madrid'in neresinde olacak? Mourinho resmi imza töreni için Madrid'e ulaştı. Portekizli teknik adam Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak arkadaşlar. 3 yıllık 2+1 diye biliyorum ben. Mourinho Real Madrid'e dünya yıldızı bir stoper istiyor. Marca gazetesi yazıyor. Alta da Saliba'yı koymuşlar. Keşke Saliba gelse. Bu arada sizce Mourinho Real Madrid'de uzun süre kalabilir mi? Mesela 3 yıl değil de 3 ay falan daha kalabilir mi arkadaşlar? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizce Mourinho Real Madrid'de başarılı olabilir mi? Yorumlara bir düşün abi. Son dakika. Büyük sarsıntı. Pepe resmen Mourinho'nun teknik ekibine katılıyor. Bunu yalanlayanlar da var. Toni Kroos ayrıca takımın günlük operasyonlarında kilit bir rol üstlenecek. Yeni bir çağa başlıyor. Toni Kroos gelirse buralar bayram yeri olur. Arda Güler için çok önemli bir haber olur. Pepe Mourinho'nun teknik ekibinde yer almayacak arkadaşlar. Ünlü bir televizyon kanalı bunu söylüyor. Pepe olsun mu olmasın mı bilmiyorum. Olabilir. Oyuncularla yönetimin arasını düzenleyecek kişi olarak alacaklardı Pepe'yi. Pepe bu konuda doğru isim midir abi? Dostlar, videomuza like'lar biraz düşüyor bazen artıyor. Videomuza 1000 like gelirse çok sevinirim. Bunu artık sabitleyelim, söylemeye gerek kalmasın. Teşekkürler. Real Madrid Calafiori için Arsenal ile temasa geçti. Di Marzio'nun haberi, sol bek oyuncusunu istiyorlar. Sol bekte daha iyi oyuncular var. Neden Calafiori bilmiyorum ama Ferdi'ye bir göz atın derim. Real Madrid, hey Perez, bir bakalım oraya. Brighton'a bir gidelim. Sol beke bakalım. Yılın futbolcusu seçildi orada. Yani sol bek oynayarak yılın futbolcusu seçilmek de zordur bu arada İngiltere'de. Arteta Arsenal yöneticilerinden Vinicius Junior'ın transfer için girişimde bulunmalarını istedi. Vinicius, Arteta'nın hayalini kurduğu hedeftir ve onu hücumlarındaki eksik parça olarak görüyor. Kimin transferi iptal edildikten sonra Vini'yi istiyorlar arkadaşlar, şaşıracaksınız ve resmi bir haber. Son dakika Como kaynak
kaynaklarına göre Nikopas İtalya'da kalmayı tercih ediyor. Real Madrid henüz nihai bir karar vermedi arkadaşlar. Çünkü orta saha kalabalıklaşmaya başladı. Nikopas'a yer olacak mı? Oyuncu orada yükselmeye devam ediyor çünkü. Bakalım neler olacak Nikopas transferiyle ilgili. Son dakika Real Madrid'in gelecek sezon için ilk 11 stoper çifti Konate ve Rüdiger. AS gazetesi yazıyor. Höyzen'i yazmamışlar. Höyzen yedeğe gidiyor. Hatta belki satılabilir. Evet, bu iki stoper oyuncusu arkadaşlar sizce Real Madrid için yeterli midir? Oraya yoksa bir Saliba tarzı, bir Bastoni tarzı oyuncu veya Schlotterbeck tarzı bir oyuncu alınmalı mı? Evet, helal olsun Dembele'ye. Dembele Mbappe'yi savunmaya yardım etmediği için uyardı. Biz de uyarıyoruz 1 yıldır. 2 yıldır takımın iyiliği için savunmada daha fazla çaba göstermelisin. Savunma 10 kişiyle yapılmaz. Luis Enrique'nin öğrencisinden Luis Enrique gibi bir uyarı arkadaşlar. Gerçekten çok doğru söylemiş. Artık modern futbolda herkes baskı ve pres yapmak zorunda. Çünkü defans 3. bölgeden başlıyor. Evet, dünya yıldızı Cole Palmer ve Arda Güler'in kıyaslanması, karşılaştırılması. Arda Güler arkadaşlar şu kırmızı çizgi olanlar. Arda Güler Palmer'ı her şeyde geçmiş. Top taşımada geçememiş sadece. Kilit pas orta. Gol ve asiste geçmiş. Asist ve çalımlarda her şeyde geçmiş arkadaşlar. Arda Güler 3 tane Palmer ediyor, görüyorsunuz. Biliyor muydunuz? Kenan Yıldız 20 yaşında Juventus tarihinin en genç kaptanı olmuştur arkadaşlar. Ona büyük bir görev verdiler. Ve gelelim günün transfer haberine. Reddedildi. Kenan Yıldız'ın durumunu soran Arsenal'a Juventus'tan yanıt satılık değil abi diyor. Abi adamı bırakmıyorlar ya. Tamam orada kalsın hadi. Tamam hadi kalsın. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan takım İngiltere'nin şampiyonu Kenan Yıldız'a resmi olarak talip oluyor arkadaşlar. Kenan Yıldız'ın durumunu soran Arsenal Juventus'tan satılık değil yanıtını alınca alternatif isimlere yöneldi. The Athletic'in haberi arkadaşlar, o da Vinicius Junior'a yöneldiler. Orada bakalım neler olacak. Yani Kenan Yıldız Vinicius Junior'dan daha iyi bir futbolcudur diyorlar. Transferde bunu açıklıyor zaten. Fabrizio Romano da haberi girdi. Kenan Yıldız için bu yaz çıkış şansı yok. Juventus zaten aylardır kapıları kapattığı için hiç gündeme gelmedi. Şubat ayında yeni sözleşme imzalandı. Kilit oyuncu ve Şampiyonlar Ligi olmadan bile kalıyor yazıyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili gerçek anlamda yorumunuzu uzunca bana yazın arkadaşlar. Kalmalı mı? Neden kalmalı? Gitmeli mi? Neden gitmeli arkadaşlar? Bir yorumunuzu alayım, orada da bir konuşalım yorumlar kısmında. Evet, geçelim birkaç tane milli takım haberine. Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de olacak mı? Ferdi Kadıoğlu'nun şans verilmesi halinde Avustralya maçında forma giyebilecek arkadaşlar. Kenan Yıldız düz koşulara başladı ancak maç ritmini ne kadar sürede bulacağı konusunda belirsizlik söz konusu. İlerleyen günlerde Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağına yönelik yeni bilgiler de gelecektir arkadaşlar. Bence Kenan Yıldız ilk maçta olmayacaktır. Ama ikinci maçta da olacak mıdır onu da bilmiyorum dostlar. Çünkü maç oynamadı. Abdülkerim Bardakçı üzerimizde milli forma varken Merih ile benim olduğum yerde kimse takım arkadaşlarımıza bir şey yapamaz dedi arkadaşlar. Merih Demirel'in programına katıldılar. Orada yaptığı açıklama, Arda Güler'i falan da saha içinde ilk savunan oyuncu Merih Demirel ve Abdülkerim Bardakçı'dır arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı, Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti'ne attığı golden sonra mahallede 15 dakika koştum. En sonda orada koştum zaten deyip gülüyorlar arkadaşlar. Bu Merih Demirel'in yaptığı programda milli takım oyuncularına böyle daha farklı bir açıdan bakmamızı sağladı. Bence güzel bir program olmuş. Emeklerine sağlık o programı çeken herkesin. Samet Akaydın'a bile herkes sempati duymaya başladı mesela. Bu arada size bir sorum daha olacak. Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti'ne attığı o üstüne çarpıp giren top da arkadaşlar golde. Siz ne yaptınız? O anda ne yaptınız? Hatırlayanlar şöyle bir yorumlar kısmına anıları bir tazelesinler burada. Arda'nın saçları önceden ne kadar sağlıklı görünüyordu. Şimdi yoluk yoluk elektrikli duruyor. Cidden şu anki berberinden acil kurtulması lazım. Saçlarını mahvetti yazmışlar. Ben de Arda Güler'e bu saçı çok yakıştırıyorum. Tam bir maestro saçı gibi duruyor arkadaşlar. Ve Arda Güler bir taraftarımız da elektrikli dediği saç da bu arkadaşlar. Şu saç mı daha iyi? Şu saç mı Arda Güler'e? Bu konuyu konuştuğum zaman da arkadaşlar eleştirenler oluyor beni. Arkadaşlar Real Madrid'de oynuyorsanız stilinizin de güzel olması gerekiyor bence. Ferdi Kadıoğlu yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz diyor. Dünya Kupası'nı istiyor bizim milli oyuncular, biz de istiyoruz. Ferdi Kadıoğlu, hava şartları çok zor olacak. Sıcağa alışık olmayan birçok futbolcumuz var. Bizim de sadece adapte olmamız lazım. Ve biliyorsunuz ki sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Ama akşamları da oynayacağız maçları. Daha serin olacaktır diyor. Ferdi Kadıoğlu sıcaklığa parantez açmış burada. Montella'dan açıklama var. Arizona'daki sıcak hava koşullarına alışmamız gerekiyor. Bu konuda şanslıyım çünkü Adana'daki sıcaklıkları yaşadığım için uyum sürecim daha kolay olacak diyor. Adana'da da görev yaptı biliyorsunuz, Adana Demirspor'da. O yüzden o da ben alıştım diyor. Alışamayan oyuncular düşünsün diyor. Abi Can Uzun'un milli takım antrenmanda neler yaptığını bir görseniz inanılmaz bir video var burada. Siz izlersiniz. Kenan Yıldız'ın yokluğunda sol tarafta Can Uzun mu oynamalıdır? Barış Alper mi oynamalıdır? Yunus Akgün sağ tarafta oynadığını hayal edersek. Barış'ı mı yazarsın, Can Uzun'u mu yazarsın? İlk 11'e sol taraf
tarafa ya da sağ tarafa da Barış Alper'i alırsın. Barış Alper sanki sağ tarafta daha iyi oynuyor. Can Uzun A milli takımın Arizona'daki ilk idmanında performansıyla dikkat çekti. Montella antrenmanın ardından milli oyuncuyla özel olarak görüştü. Sen neler yapıyorsun dedi herhalde ona. Acun Ilıcalı milli takımımızı gittim ziyaret ettim Miami'de. Çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takım var. Güzel bir ruh var. Onlara güveniyoruz. Zaten maçlarında bir kısmına gideceğim diyor. 2005 tayfam Kenan, Arda, Can üçlüsü arkadaşlar. Bizim tayfada budur arkadaşlar. Genç oyunculara destek olmaya devam. Evet, Altay Bayındır'dan bir transfer haberi var. Fabrizio Romano yazıyor. Manchester United'daki mevcut plan Altay Bayındır'ın ayrılması ve düzenli maç süresi alması yönünde devam ediyor. Manchester United yeni yedek kaleci için çalışırken Tom Heaton 3. kaleci olarak kalıyor arkadaşlar. Altay Bayındır gönderilmek isteniliyor. Arteta'dan Arda Güler yorumu varmış. Okuyalım. Ne kadar gerçekçi bunu bilmiyorum bu arada. Arda gibi oyuncular bulmak çok zordur. Herkesten önce her şeyi görebilme yeteneğine sahip ve bir oyuncu bu vizyonu toptaki cesaretle birleştirdiğinde her büyük kulüp dikkat kesilir. Yeteneği kendi kendine konuşuyor. Arteta'nın hayranlığı Arda'yı bu kadar özel kılan şeyi vurguluyor. Yaratıcılık, zeka ve tek bir pasla oyunu değiştirebilme. Nadir yeteneği arkadaşlar Arda Güler'in. Bu açıklama yapmamış olsa bile arkadaşlar çok doğru. Yani bu doğru bir şey. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenilen Aykut Kocaman, Espanyol, Villarreal ve Real Sociedad'ın ilgilendiği Asensio'nun takımda kalmasını istiyor. Yani her Fenerbahçeli de bu oyuncunun takımda kalmasını ister. Değerli bir oyuncu. Dursun Özbek, Oliver Kahn görüşmesi arkadaşlar. Efsane kaleci. Haluk Yürekli söylüyor. Bir danışmanlık mı yapacak? Almanya'da Galatasaray'ın futbol aklı mı olacak? Detayını bilmiyorum ama çok önemli bir görüşme. Kaleci antrenörlüğü için de arkadaşlar görüşüldüğü yazılıyor bu konuda. FIFA, Somali hakem Omar Abdülkadir Artan'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkeye alınmadığı için Dünya Kupası'nda düdük çalmayacağını açıkladı. Hakemi almamışlar abi ülkeye. Garip. O da başarılı bir hakemmiş arkadaşlar. Afrika'da falan en iyi ilk 3 hakemden birisi falan deniliyor dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. 10.000 aboneye çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.